Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Kanserli hücreler, normal hücrelerin sahip olduğu büyüme düzenlemelerini kaybetmiştir ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek normal dokulara zarar verebilirler. Kanser hücreleri vücuttaki organlarda birikerek tümörler oluşturabilirler. Bu tümörler iyi huylu ve kötü huylu olabilirler. İyi huylu tümörler genellikle zararsızdır ve nadiren kansere dönüşürken kötü huylu tümörler normal dokulara yayılarak hasara neden olabilirler. Kanser, genetik değişkenlik, çevresel faktörler, yaşlanma ve diğer faktörlerden kaynaklanabilir. Tedavi seçenekleri kanserin tipine, evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Erken teşhis kanserin tedavi edilmesi için önemlidir. Kansere iyi gelen bitkilere geçmeden önce kaç çeşit kanser türü olduğu hakkında şu bilgileri paylaşacağım. Kanser birçok farklı türde olabilir. Kanser hücreleri hangi dokulardan kaynaklandıklarına ve nasıl davrandıklarına göre sınıflandırırlar. İşte bazı kanser türlerinin örneklerini şöyle sıralayabiliriz. Meme kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, cilt kanseri, lenfoma yani lenf kanseri, beyin tümörleri, kemik kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, over kanseri, rahim kanseri, tiroid kanseri, mesane kanseri ve yumuşak doku sarkomu. Bu sadece bazı örneklerdir ve daha pek çok kanser türü vardır. Kanserin tipi vücuttaki hangi hücrelerden kaynaklandığına ve hangi organlara yayıldığına bağlıdır. Her kanser türü farklı belirtilere, tedavilere ve sonuçlara sahiptir. Peki kanser hastalığında görülen ortak belirtiler nelerdir? Kanser vücudun birçok farklı bölgesinde oluşabilir ve her kanser türü farklı belirtilere neden olabilir. Bazı kanser türleri ise başlangıçta hiç belirti vermezler. Ancak genellikle kanser hastalarında görülen ortak belirtiler şunlardır: yorgunluk ve halsizlik, iştah kaybı ve kilo kaybı, ağrı ve sızı, yüksek ateş ve gece terlemeleri, ciltte değişiklikler, yaralar veya kabarcıklar, ağızda veya dudaklarda yaralar, ishal veya kabızlık, idrar yolu veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, nefes darlığı veya öksürük, anormal kanama veya vajinal kanama kadınlar için. Bu belirtiler kanser olabileceğini göstermez. Ancak herhangi bir belirti yaşarsanız doktorunuza danışmalısınız. Erken teşhis kanserin tedavisi için önemlidir ve tedavi seçenekleri kanserin tipine, evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. En tehlikeli kanser türü nedir? En tehlikeli kanser türü kanserin türüne, evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı kanser türleri erken teşhis edilirse tedavi edilebilirken diğerleri daha agresif olabilir ve daha zor tedavi edilebilirler. Örneğin pankreas kanseri gibi bazı kanser türleri erken belirtiler vermeyen veya erken teşhis edilmesi zor olan kanserlerdir ve bu nedenle tedavi edilmesi daha zor olabilir. Akciğer kanseri, kolon kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri de yaygın olarak görülen kanser türleridir. Bununla birlikte beyin tümörleri gibi bazı nadir kanser türleri tedavisi zor olan ve daha kötü bir prognoza sahip olan kanserlerdir. Ayrıca lösemi gibi bazı kanser türleri de özellikle çocuklar arasında daha yaygındır ve daha zor tedavi olabilir. Kısacası en tehlikeli kanser türü kanserin türüne, evresine, kişinin yaşına, sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlıdır. Erken teşhis ve tedavi kanser tedavisi için en iyi şansı sağlar. Kansere iyi gelen bitkiler nelerdir? Kanser hakkında bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de en çok merak edilen konulardan biri olan bitkilerin kanser tedavisindeki kullanımı hakkında konuya geçiyorum. Bitkilerin kanser tedavisi için kullanımı sadece bir yardımcı tedavi olarak önerilmektedir ve kanser hastaları herhangi bir bitkisel tedavi kullanmadan önce
mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar. İşte bazı bitkiler ve bitkisel tedaviler kanser tedavisinde kullanılabilecekleri düşünülen özellikleriyle bilinir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Sarımsak, antioksidan özellikleri nedeniyle kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Brokoli, içerdiği sülforofan gibi bileşikler kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Yeşil çay, antioksidanlar ve kateşinler içerdiği için kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Reishi mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kanser hücrelerinin büyümesini önlediği düşünülen bileşikleri içerir. Ginseng, bağışıklık sistemini güçlendirdiği özellikleri olduğu düşünülür. Zerdeçal, içerdiği kurkumin gibi bileşikler kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Aloe vera, antioksidan özellikleri nedeniyle kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Üzüm çekirdeği özü, içerdiği proantosiyanidinler gibi bileşikler kanserle mücadelede yardımcı olduğu düşünülür. Ancak herhangi bir bitkisel tedavinin kanser tedavisinde kullanımı hakkında araştırmalar tam olarak tamamlanmamıştır. Bu nedenle herhangi bir bitkisel tedaviyi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve bitkisel takviyelerin kullanımı ile ilgili riskleri ve faydaları tartışın. Kanser tedavisi nasıl yapılır? Kanser tedavisi kanserin türüne, evresine, büyüklüğüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir. Genellikle kanser tedavisi bir ya da birden fazla yöntem kullanılarak yapılır. Kanser tedavisi 3 ana yöntemle şöyle yapılır. 1. Cerrahi. Kanserli tümörün vücuttan çıkarılması için yapılan bir ameliyat türüdür. Bu yöntem kanserin türüne ve yerleşim yerine bağlı olarak uygulanabilir. 2. Radyoterapi. Yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanser hücreleri öldürülür. Bu yöntem kanserin yayıldığı bölgeye yönelik olarak uygulanabilir. 3. Kemoterapi. İlaçlar kullanılarak kanser hücreleri yok edilir. Kemoterapi genellikle kanser hücreleri vücudun farklı bölgelerine yayılmışsa ve radyoterapi veya cerrahi müdahale yeterli olmazsa uygulanır. Bunların yanı sıra kanser tedavisi için diğer yöntemler de kullanılabilir. Bu yöntemler arasında immünoterapi, hedefli terapi, hormonal tedavi ve kök hücre nakli yer alır. Kanser tedavisinin seçimi hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, kanserin türüne ve evresine bağlıdır. Kanser tedavisi bazen bir ya da birden fazla yöntemin bir arada kullanılmasıyla yapılır. Kanser tedavisi ayrıca kanserin tekrar ortaya çıkmasını önlemek için düzenli takip ve izlem gerektirir.